Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da yapılan bir araştırma 2035 yılına kadar Almanya'da yaşayanların fakirleşeceğini, ekonomik olarak daha da alt seviyelere ineceğini, Almanya'da yaşayan yine herkesin yılda yaklaşık 4.000 euro civarında bir parayı da kaybedeceğini açıkladı. Şimdi Almanya için alarm niteliğinde olan bu haberin detaylarını vereceğim. Ardından da özellikle Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızı, gurbetçilerimizi yakından ilgilendiren birkaç konuya izninizle temas edeceğim. Almanya Ekonomi Araştırma Enstitüsü IW'nun yaptığı bir araştırmada 2035 yılına kadar birçok çalışanın emekliye ayrılacağı ve yerlerine yeni istihdam sağlanmaması durumunda hissedilir bir refah kaybı olabileceği belirtildi. Bu araştırmayı yöneten ekonomi uzmanı Michel Hütter, siyasetin bir an önce bu konuya el atmasının, gerekli tedbirleri almasının zorunlu olduğunu söyledi. Ülkedeki refah seviyesinin bozulmaması için bir takım öneriler de sunan bu araştırma şirketi, daha fazla kreş ve okul açılması gerekiyor. Böylelikle çocuklu anne babaların yarı zamanlı iş yerine tam gün işlerde çalışabileceklerini ifade etti. Ayrıca kalifiye göçmenlerin de emekliye ayrılacakların yerine istihdam edilmesi önerisinde bulundu. Uzmanların bir diğer önerisi ise tartışmalı konular arasında yer alıyor. Nedir bu? Emeklilik yaşının yükseltilmesi. 68 olması. Uzman Hütter, politika eğer hiçbir adım atmazsa refah seviyemiz 2035 yılına kadar 326 milyar avro azalacak. Bu her çalışan için yılda yaklaşık 4.000 euroluk matematiksel bir gelir kaybı anlamına geliyor dedi. Şu andaki durumun devam etmesi hepimizin refahına mal olur ve siyasetin de çıkarına olmaz dedi. Arkadaşlar, yapılan bu araştırma gösteriyor ki Almanya'da bir kere işe yarayan seçmece göçmen istiyorlar. Bu bir. İkincisi, emeklilik yaşını 68'e çıkartarak herkesi birer köle gibi kullanmak istiyorlar. 68 yaşında emeklilik planı yapmak, bunu planlamak, düşünmek siyasetçiler de bu araştırmacılar için de bana göre tam bir fiyasko. 20 yaşında çalışma hayatına başlayan bir kişi 48 yıl sonra emekli olacak. 25 yaşında çalışma hayatına başlayan bir kişi 43 yıl sonra emekli olacak. Bu ne demek? Bu herkes birer robot demek. Herkes birer çalışan köle demek. Kölelik sisteminin ilk adımları atılıyor demek. Değerli izleyicilerimiz, şimdi Almanya'daki koalisyon hükümeti, kurulacak olan koalisyon hükümeti de bu konuya sıcak bakıyor. Evet. 68 yaşında emeklilik olmaz diye bir açıklama yapanı gördünüz, duydunuz mu arkadaşlar? Hayır, yok. Almanya herkesi köleleştirmek için önümüzdeki aylarda emeklilik yaşı 68 olmuştur diye bir yasa çıkartırsa sakın ola ki şaşırmayın. Söylüyorum size. Arkadaşlar, Avrupa, Almanya artık eski Avrupa, Almanya değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Özellikle bu koronavirüs sonrası yeni bir dünya düzeni başladı dünyanın her yerinde. Bunu da biliyoruz. Ama bu siyasetçiler oyu aldıktan sonra hiçbir şekilde halkı ne görüyor ne de duyuyor. Ta ki bir sonraki seçime kadar. Almanya'da 68 yaşına kadar çalışıp tam emekli maaşı alacaksın değil mi? Bunu söylüyorlar. Peki 48 yıl boyunca çalıştın diyelim 20 yaşından itibaren. Kaç para emeklilik maaşı alacaksın? Kaç euro alacaksın? 10.000 euro mu verecekler? 5.000 euro mu verecekler sana? Alacağı para 700-800 euro arkadaşlar. Bilmiyor değiliz. Hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. Sosyal yardımlar olmasa
emekliler yaşayan birer ölü demektir Almanya'da. Hadi geçin bakalım, ev kiralarının bu kadar arttığı bir ortamda, doğalgazın, faturaların bu kadar yükseldiği bir dönemde almış olduğun emekli maaşıyla geçinebilir misin? Sosyal yardımlar diyoruz. Artık sosyal yardım da yetmiyor arkadaş. Markette, çarşıda, pazardaki fiyatlardan herhalde Almanya'yı yönetenlerin haberi yok. Merkel hiç gitmiyor, bilmiyor herhalde. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? 68 yaşına kadar bir adamı çalıştıracaksın. Hadi 68'e tamam dediler. Çıkarttılar bu yasayı, göreceksiniz. Alacağı para sadaka, emeklilik maaşı falan değil arkadaşlar bu. Bu emeklilik sadakası. Sosyal yardım verme bakalım. Kaç milyon kişi aç kapılarda. Ben zaten şunu anlamıyorum arkadaşlar. Avrupa'da emekli maaşı düşük. Maaşlar düşük. Kalkıyorsun sen bir de sosyal yardım veriyorsun. Yetmediğini bile bile bir de sosyal yardım veriyorsun. Kardeşim, sosyal yardım vereceğine insan gibi yaşayabileceği doğru düzgün bir emekli maaşı, bir maaş versene çalışana, emekliye. Vatandaşı sosyal yardım dilencisi haline getirmişler. Devletin kapısından bilerek ayırmıyorlar. Gelsin benden para istesin, dilencilik yapsın diyorlar. Kusura bakmayın. Ben sosyal yardım alanlara bir şey söylemiyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Bu sözün bu sistemi kuranlara, yönetenlere, vatandaşını dilenci haline getirmişler. Sosyal yardım dilencisi yapmışlar bunlar. Arkadaş, geçinemediği belli. Adama veriyorsun 3 kuruş maaş. Geliyor bir daha senden para istiyor. Vatandaştan bir de bak arkadaş, böyle bir saçma düzen olamaz ya. Bir de çok ciddi anlamda yüksek çalışandan vergi, gelir vergisi alıyorsun. Geçinemiyor adam, yine kapına geliyor senin. Niye yüksek vergi alıyorsun? İşverenden niye yüksek vergi alıyorsun? Belli. Geçinemediği için sosyal yardım alıyor. Yani arkadaşlar, bile bile vatandaşı köle yapmışlar. Sosyal yardım dilencisi yapmışlar. Şimdi araştırma yapmışlar, diyorlar ki 2035 yılına kadar önlem alınmazsa kişi başı yıllık kayıp 4.000 euro olacak. Toplamda 326 milyar euro para kaybederiz diyorlar. Gelir seviyesi düşecek, refah seviyesi düşecek diyorlar. Neye ihtiyacımız var diyorlar? 1. Emeklilik yaşını 68 yapın. 2. Seçmece göçmen alın, işe yarayan göçmen alın diyor. İşe yaramayanları Türkiye'ye gönderin diyorlar. Nerede seçmece göçmen var? Almanya'da. Mühendisi, doktoru, çar çöp ne varsa işte Türkiye'de. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Bunlar birer gerçek. Yine Almanya'ydı, Fransa'ydı, oydu, buydu, bir şekilde bunları aldınca şöyle yapıyor. Okula gönderiyor, eğitiyor, entegrasyonunu sağlıyor. Türkiye'de adam giriyor Suriye'den, Türkiye'nin içerisine bir bakıyorsun, Aksaray Meydanı'nda halay çekiyor. Eğitim, okul, hiç yok öyle bir şey. Ondan sonra da biz diyoruz ki Türkiye'de iş yok, güç yok. Tabi adam yarı fiyata çalışıyor. Benim vatandaşım iş bulamıyor ki. Göçmen. Bunu söylerken sakın göçmen düşmanlığı bilmem ne yapıyormuş gibi algılamayın. Gerçek arkadaşlar bunlar. 17 milyon işsiz var Türkiye'de. Kendi işsizine iş bulamazken göçmenini mi bulacaksın? Almanya ne diyor? Bak diyor, seçmece. Kalifiye göçmen lazım diyor. İşi bilen uzman göçmen lazım bana diyor. Almanya açık açık söylüyor. İşi bilmeyen göçmen bana gelmesin diyor. Türkiye'ye gitsin diyor. Ne işi var diyor bu kapıda. Şimdi baktığımızda arkadaşlar, bu konuda ben Almanya'ya hak veriyorum. Kusura bakmayın. Ama Almanya köle arıyor. Göçmen falan hikaye. Yabancı falan hikaye. Almanya'ya köle lazım. Bak Almanya diyor ki yeni köleler bul diyor. Emeklilik yaşında 68 yap bunların diyor. Çalışsın diyor. Bu ölene kadar, mezara girene kadar, toprağa girene kadar bu adamlar çalışacaklar kardeşim diyor. Ben söylemiyorum bak. IW adlı araştırma şirketi yaptı açıklamayı. Ekonomi Araştırma Enstitüsü IW. Hadi buyur. Konuşunca da birileri bana kızıyor. Diyor ki arkadaşlar, yorumlarda bazen görüyorum. Sen çok abartıyorsun. Almanya'yı işte çok kötü anlatıyorsun falan. Bu ne arkadaş? 68 yaşında emeklilik, vatandaşına sahip çıkmak mı? Vatandaşını daha mı çok sevmek? Vatandaşını daha da uzun böyle müreffeh bir şekilde yaşatmak mı? Yoksa köle mi yapmak? Buyur yorumun altına, videonun altına sen yorum yap. Hadi ben sustum. Sen yaz. Nedir bu? 68 yaşında emeklilik ne demek biliyor musun? Mezara kadar çalışacaksın demek. Yarın öbürsü gün biz emeklilik maaşını en fazla 10 yıl veriyoruz derseler,
10 yıldan sonra hiç kimseye emeklilik maaşı vermeyeceğiz çünkü ülkemizin ekonomisi buna müsait değil derseler şaşırmayın. Vatandaş en güzel, hayatının belki de en güzel döneminde gezecek, tozacak, torunlarıyla, sevdikleriyle bir arada olacak. Sen bu adamı çalıştıracaksın. 68 yaşında fabrikada adam vida sıkacak, taş taşıyacak. Bu mu demokrasi? Bu mu insan hakları? Bu mu daha iyi yaşamak? Bu ne demek biliyor musun? Birilerinin daha iyi yaşaması için birilerinin sırtına binmesi demek arkadaşlar. 68 yaşına kadar çalıştıracaksan, böyle bir niyetin içerisine girdiysen sen kölelik düzeni istiyorsun demektir. Kusura bakmayın böyle. Şimdi Almanya'da yaşayan, diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız biliyorlar çalışmak ne demek. Ne kadar zor şartlarda. 20 yaşındaki bir genç 48 yıl çalışacak. Bu konuyla ilgili değerli izleyicilerimiz siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Aynı zamanda gündeme getirmemizi istediğiniz konular varsa da lütfen bunları yazın. Bunları da konuşalım. Bunun yanı sıra sizlerden ricam lütfen bu videomuzu beğenmeniz, bu yayınımızı beğenmeniz ve sizlerden ricam hala kanalımıza da abone olmadıysanız mutlaka abone olmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum. Daha geniş kitlelere ulaşabilmemiz için beğenmeniz ve abone olmanız bizim için çok çok önemli. Şimdiden çok teşekkür ediyorum.